Para, insanlık tarihindeki en önemli keşiflerden biridir. Günlük yaşantımızda kullandığımız banknotlar ve madeni paralar tüccarların, alışverişin ve ekonominin temel yapı taşlarıdır. Ancak para kavramının nasıl ortaya çıktığı ve evrim geçirdiği konusu uzun süredir merak uyandıran bir konudur. Bu bölümde para nasıl bulundu sorusuna adım adım cevap arayacağız ve paranın tarih boyunca nasıl geliştiğini inceleyeceğiz. İnsanlık tarihine bakıldığında ekonominin temelinde takas sisteminin yattığı görülür. İnsanlar, ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynakları kullanırlar ve elde ettikleri fazla ürünleri diğerlerine takas ederlerdi. Bu ihtiyaçların karşılanmasında ilk basit yöntemdi ve para kavramının henüz oluşmadığı bir dönemdi. Para, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş olsa da, insanlık tarihinde para kullanımından önce, takas ve değişe-tokuş yöntemleriyle ticaret yapılmaktaydı. Ancak bu yöntem zamanla kısıtlılıklar ve zorluklar yarattı. Farklı malların değişim değeri belirlemek, takas işlemlerini sürekli engelleyen bir sorundu. İlk insanlar, ihtiyaçlarını gidermek için birbirleriyle mallarını değiştirerek yaşam mücadelesi veriyordu. Örneğin, bir avcı, avladığı hayvanların etini bir diğer insanla değiş-tokuş edebilirken, diğer insan da kendi ürünlerini takas ediyordu. Ancak, takas sistemi zamanla sınırlamalara ve zorluklara yol açtı. Takas sistemi, belirli sınırlılıklara sahipti. Değerlerin birbirleriyle orantısız olması ve doğrudan değişim yapmanın zorlukları, takas sistemini sınırlı kılıyordu. Ayrıca, takasın zaman alıcı olması ve ürünlerin saklanmasında yaşanan zorluklar da, bu sistemin dezavantajlarını oluşturuyordu. Takasın zorluklarından kaçınmak için, insanlar değerli madenleri kullanmaya başladılar. Altın, gümüş, bakır gibi metaller, nadir bulunmaları ve dayanıklı olmaları nedeniyle ticarette kullanılmaya başlandı. Bu değerli metaller, mal ve hizmetlerin alım-satımında belirli bir değeri temsil ediyordu ve takası kolaylaştırıyordu. Tarih boyunca paranın değeri çeşitli varlıklarla desteklenmiştir. Altın ve gümüş, para birimlerinin değerini belirlemek için kullanılan değerli metaller arasındaydı. Altın ve gümüş standartları, dünya ekonomisini uzun yıllar boyunca yönlendiren önemli bir faktördü. Ancak, altın ve gümüşün kıtlığı ve fiyat dalgalanmaları nedeniyle, bu standartlar zamanla terk edildi. Değerli madenlerin doğal birer para birimi olması düşüncesi, ilerleyen dönemlerde ilk paraların ortaya çıkmasına yol açtı. Lidya Krallığı'nda 7. yüzyıl milattan önce elektron adı verilen bir alaşım kullanılarak ilk paralar basıldı. Bu paralar, üzerlerinde değeri gösteren işaretler taşıyor ve insanların güvenini kazanıyordu. Para kavramı, tarihteki ilk uygarlık dönemlerinden itibaren ortaya çıkmıştır. Bu dönemde farklı boyutlarda ve desenlerde damgalı metal parçaları kullanarak ticareti kolaylaştırmaya başladılar. Bu madeni paralar, mal ve hizmetlerin birim değerini temsil ederek takasın yerini almıştır. Tarih boyunca, takasın zorlukları nedeniyle, insanlar daha kolay taşınabilir ve değeri genel olarak kabul gören bir değişim aracına ihtiyaç duydu.
Metal paralar, bu ihtiyacı karşılamak üzere tarih sahnesine çıktı ve kullanılması ekonomik ilişkileri kolaylaştırdı ve ticareti hareketlendirdi. İlk paraların başarısıyla birlikte, diğer medeniyetler de benzer paraları üretmeye başladı. Pers İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu ve Çin gibi büyük uygarlıklar, kendi sikke sistemlerini oluşturarak ekonomilerini geliştirdiler. Sikke dönemi, paranın kullanımının yaygınlaşmasını ve ekonominin büyümesini sağladı. Sikke döneminin ardından, kağıt paranın keşfi, para tarihinde bir dönüm noktası oldu. Kağıt paranın ilk kez Çin'de 7. yüzyıl milattan sonra kullanıldığı bilinmektedir. Bu ticaretin kolaylaşmasına ve değerli metallerin taşınma güçlüklerinin önüne geçilmesine yardımcı oldu. Madenden yapılan paralar uzun yıllar boyunca kullanıldı, ancak ticaretin gelişmesiyle birlikte daha pratik çözümlere ihtiyaç duyulmaya başlandı. İlk kağıt paraların ortaya çıkışı, Çin'in Tang Hanedanlığı dönemine kadar uzanır. Ticari işlemlerde ağırlığı ve taşınabilirliği nedeniyle kağıt paralar tercih edilmeye başlandı ve daha sonra dünyanın farklı bölgelerine yayılarak günümüzdeki para anlayışının temelini oluşturdu. Metal paraların kullanımı yüzyıllar boyunca devam etti, ancak zamanla sorunlar ortaya çıktı. Metal paraların taşınması zor olabiliyor ve sahtecilik gibi sorunlarla karşılaşılıyordu. İşte bu noktada kağıt paraların keşfi devrim niteliğindeydi. Kağıt paralar, metallerin yerine geçerek ticareti kolaylaştırdı ve zamanla dünyanın farklı bölgelerinde kullanılmaya başlandı. Günümüzde hala kağıt paraların kullanıldığı ülkeler bulunmaktadır, ancak dijital çağın gelişiyle birlikte daha farklı para birimleri ortaya çıkmıştır. Kağıt paranın keşfi, modern finansal sistemin temellerini atmıştır. Banknotlar, altın ve gümüş karşılığı olarak çıkarıldı ve güvenilirliği zamanla arttı. Bankalar, bu banknotları çıkaran ve saklayan kuruluşlar haline geldi. Böylece, insanlar değerli metalleri doğrudan taşımak yerine, güvenli bir şekilde bankalarda tutabiliyorlardı. Modern finansal sistemde, merkez bankaların ortaya çıkışı, para politikalarının yönetimini ve para arzının kontrolünü sağladı. Günümüzde, merkez bankaları, para basımını denetler, faiz oranlarını belirler ve ekonomi üzerinde etkili bir rol oynar. Yüzyılda, merkez bankaların kurulması ve para politikalarının düzenlenmesi, ekonomilerin düzenli bir şekilde yönetilmesine yardımcı oldu. Teknolojinin hızlı ilerlemesiyle birlikte, dijital dönüşüm, para kavramını da etkilemiştir. Kripto paralar, merkezi otoritelere bağlı olmayan dijital para birimleri olarak karşımıza çıkar. Bitcoin, Ethereum gibi kripto paralar, blok zincir teknolojisi ile güvenli ve şeffaf bir şekilde işlem görürler. Bu dijital para birimleri, gelecekte, finansal dünyanın şeklini önemli ölçüde değiştirebilir. Teknolojinin hızlı ilerlemesi ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte, dijital döneme geçiş yaşandı. Artık insanlar, alışverişlerini, fiziksel olarak para kullanmadan, dijital platformlar üzerinden gerçekleştiriyor. Bu dönemde kripto paralar da hayatımıza girdi. Kripto paralar, merkezi otoriteye bağlı olmadan çalışan, şifrelenmiş, dijital para birimleridir. İlk kripto para olan Bitcoin,
Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto adıyla bilinen bir kişi ya da grup tarafından geliştirildi. Bitcoin'in popülaritesi zamanla artarak diğer kripto paraların da çıkmasına yol açtı. Ethereum, Ripple, Litecoin gibi pek çok alternatif kripto para birimi, günümüzde finansal dünyada önemli bir rol oynamaktadır. Para, sadece ekonomik bir araç değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik etkilere de sahiptir. Toplumda, statü ve güç sembolü olarak algılanırken, bireylerin özgüvenini ve mutluluğunu etkileyebilir. Aynı zamanda, para ilişkileri yönlendiren ve insanlar arasında etkileşimi şekillendiren bir unsurdur. Para, ekonomi politikalarının ve para politikalarının önemli bir enstrümanıdır.